Tramvay demişken hemen bir bilgi daha vereyim. Lüksemburg dünyada toplu taşımayı Ama aşağısı gerçekten efsane duruyor. şöyle manzarayı göstereyim, büyüleneceksiniz, hazır olun. Üzerinde parmesan var birazcık. Ve herkese dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg'dan tünaydın. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Bu hafta Lüksemburg'dayız. Lüksemburg ülkesindeyiz. Aynı zamanda Lüksemburg şehrindeyiz. Çünkü başkentin adı da, yani şu an bulunduğumuz şehrin adı da Lüksemburg oluyor. Evet, ve burası yanlış duymadınız, dünyanın en zengin ülkesi. Dünyanın en zengin 4. ülkesi olan Katar'dan atladım, kalktım, geldim. Dünyanın en zengin ülkesine geldim şimdi ve hava maalesef hiç güzel değil. Şöyle etrafı göstereyim. En sevmediğim aylardayız. Kasım ayına girmek üzereyiz şu anda. Otelden yeni çıktım. Otel arkamda kaldı. Gözükmüyor şu anda. Buraya kadar yürüdüm. Buraya neden geldim? Önce şu aşağıda bir tane alışveriş merkezi var. Şuradan birkaç tane yiyecek şey alacağım kendime. Daha sonra buradan tramvaya bineceğim ve tramvayla böyle dümdüz şehir merkezine doğru devam edeceğim. Tramvay demişken hemen bir bilgi daha vereyim. Lüksemburg dünyada toplu taşımayı bedava yapmış olan ilk ülke. Başka ülkeler sonradan yaptım bilmiyorum ama ilk ülke burası, onu biliyorum. Toplu taşımaya kesinlikle hiçbir şekilde para verilmiyor. Direkt atlayıp biniyorsunuz. Sadece maskenizi takmanız gerekiyor bineceğiniz zaman. Yani bu aslında bayağı büyük bir olay. Benim gözümde en azından. Toplu taşımanın Türkiye'de bedava olduğunu düşünün. Ne kadar güzel olurdu. Süpermarkete giriyorum. Şuradan bir iki bir şey alayım. Ondan sonra gidelim ücretsiz toplu taşımayı kullanalım. Evet, marketten bir iki bir şey aldım kendime. Şöyle proteinli süt falan filan aldım. Bir iki tane de meyve aldım. Şimdi çıktım, buradan tramvaya bineceğim. Hava gerçekten inanılmaz kapalı. Bakalım nasıl bir gün olacak. Başlıyoruz. Şimdi tramvayı bekliyorum. Buradan tramvay gelecek. 1 dakika sonra 5 dakika. Her 4 dakikada bir tramvay var. Görüyorsunuz, orada yazıyor. Nereden göreceksiniz gerçi, bayağı uzakta yazıyor. Her 4 dakikada bir tramvay varmış. Evet, tramvay geldi şimdi. Tam vaktinde geldi. Renklerine bakar mısınız? Şimdi çok tatlı. Mor var, sarı var, yeşil var arka tarafta da. Evet, şimdi tramvaydan indim. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü buraya gelmem. Şu an şehir merkezindeyim. Şu tramvayların ve otobüslerin renklerini göstermek istiyorum size. Bu otobüsler de ücretsiz gördüğünüz gibi ve hepsi gökkuşağı gibi gayet güzel olmuş. Bir de hava açık olsaydı, eğer gri olmasaydı çok daha güzel, çok daha tatlı duruyordu. Evet, şu anda tam şehir merkezindeyim, meydandayım. Şu an şöyle bir etrafı göstereyim buraya. Kocaman bir otopark alanı var burada. Şimdi bu tarafta insanların ofisleri ve evleri bulunuyor. Küçük küçük kafeler vesaire var. Şimdi biz bu tarafa doğru gideceğiz. Bu tarafta neler var? Bu tarafta tarihi surlar, tarihi kaleler var. Hava kararmadan o tarafa doğru gidip o tarafı çekmek istiyorum. Yaklaşık 1 saatim falan var havanın kararmasına. Evet, bugün neler yapacağım? Önce o tarihi surları çekeceğim, tarihi kaleleri çekeceğim. Orada çok güzel görüntüler var. İlk durağımız bir tane asansör var. Asansör camdan yapılma, altı falan da camdan tamamen. Ondan sonra bir tane yerel restoran var. Oraya gideceğim. Daha önceden haritadan araştırmıştım. Lüksemburg'a ait yerel bir yemek yiyeceğim. Daha sonra günü noktalayıp otele döneceğim. Evet, Lüksemburg'un en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Evet, hava kapalı, sürekli yağmur yağıyor falan ama bunun geri dönüşü de şu şekilde oluyor. Şu gördüğünüz yeşil. Her yer bu şekilde. Hava kapalı olsa da mutlu oluyor insan bir şekilde, o yüzden burada. Evet, yürürken şehirle ilgili, hatta ülkeyle ilgili birazcık bilgi vereyim size. Şöyle sokaklara bir bakın. Şu an şehir merkezinde sayılırım aslında. Gördüğünüz gibi hem çok sessiz, bir tek benim sesim çıkıyor, rahatsızlık veriyorum etrafa. Hem de insan yok gördüğünüz gibi etrafta. Bir de aşırı temiz. Şu temizliğe bakar mısınız yani? Yaprak dışında hiçbir pislik, hiçbir çöp yok. Huzur eviymiş burası. Şöyle etrafı göstereyim. Böyle bir huzur evi, evet, gerçekten efsane. Saraydan çok bir fark yok. Ben saray falan sandım. Bizdeki saraylar için de düşünülebilir ileride mesela böyle bir değişim yapılması. Evet, ne diyordum? Sokaklar çok sessiz. Kimse yok diyordum. Şöyle. Neden peki sokaklar çok sessiz, kimse yok? Çünkü zaten ülkede insan yok çok. Buradaki toplam nüfus 600 bin. Onların da küçük bir kısmı burada yaşıyor şehirde. Belçika, Fransa ve Almanya'ya komşu bu ülke. İnsanlar Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da yaşayıp işleri burada oluyor. Çalışmak için buraya geliyorlar. Ondan sonra tekrar evlerine gidiyorlar o tarafa doğru vesaire. Her geldiğimde de bu şekildeydi. Hep boştu. Kimse yoktu. Şimdi ülke bayağı eğimli. Bayağı şu an dağın üzerindeyiz. Şu an görüyorsunuz şuranın üzerindeydik. Böyle uçurum var sonrasında. Buraya bir tane asansör yaptık. Evet, insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Biz de şöyle yavaştan görüntülere bakalım. Huzur evini burada bıraktık. Oo. Yine de hafif korkutmuyor diyemem. Evet, görüntü efsane. Birazdan o taraflara gideceğim. Oraların ne olduğunu anlatacağım. Avrupa'nın en güzel balkonu o tarafta. Bunların hepsini çekeceğim hava kararmadan. Ama aşağısı gerçekten efsane duruyor. Asansörde görüyorsunuz şu anda şöyle bir grup aşağıya iniyor. Ben de birazdan ineceğim. Şuradan dışarıyı izlemek beni çok mutlu ediyor açıkçası. Muhtemelen kameraya da çok güzel duruyordur. Yani yüzünüzü muhtemelen güldürüyordur şuraya bakmak diye tahmin ediyorum.
Evlerin mimarisi, yapısı sanki orta çağdan bir kasaba gibi duruyor aşağısı. Asansöre girdik. Evet, asansör bu şekilde. Ben yerin de camdan olacağını düşünmüştüm ama yer camdan değilmiş. Şurada tarihi köprüler var. Buraya daha önce gelmiştim, hatırlıyorum. Bira bahçeleri var. O tarafa doğru gideceğim şimdi. Lüksemburg'a kondisyonlu gelmeniz gerekiyor kesinlikle. Çünkü çok var, yani her yerde bu asansörden yok çünkü. Ne yapacaksınız? Sürekli bu yokuşları çıkıp ineceksiniz. Görüyorsunuz, yokuş, her yer yokuş. Şimdi yokuştan aşağı iniyorum. Rahatım tabi. Keyfim yerinde yokuştan aşağı inerken. Birazdan yokuştan yukarıya çıkarken göreceğiz bir de beni. Hem yemyeşil, hem tertemiz, hem de mimarisi çok güzel, tarihi. Ama şimdi gerçekçi olalım. Burada yaşamak ister miyim? İstemem tabii ki. Huzurda bir yere kadar, şimdi gerçekçi olalım. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şurada oyukları görüyorsunuz. Burası sur, böyle kocaman bir sur. Şurası yıkılmış hatta. Bu oyuklar taşı delmişler, böyle tüneller yapmışlar. Saldırı anında halkı oraya alıp koruyabilmek için bu şekilde yerler yapmışlar. Ücretsiz olarak girip gezebiliyorsunuz. Zaten ülkede yemek ve kira dışında herhalde para harcanmıyor ya. Şu an her şey ücretsiz. Çıkmayı başardım en yukarıya sonunda. Ta o aşağıda gördüğünüz evlerin oradan böyle zigzag çize daha yukarıya kadar çıktım. Birazdan yine aşağı ineceğim. Sonra yine yukarıya çıkacağım. Zaten şehirde obez insan görmek imkansız yani. Mümkün değil. Bu şartlar altında zaten obez olma şansın yok. Evet, ulaşmak istediğim noktaya ulaştım şimdi. Şöyle manzarayı göstereyim. Büyüleneceksiniz. Hazır olun. Ve geldi. İşte size karşınızda Avrupa'nın en güzel balkonları burası. Tam olarak ismi Chemin de la Corniche. Most Beautiful Balconies of Europe olarak geçiyor. Yazın özellikle şu gördüğünüz çimlerin orada insanlar oturuyorlar, keyif yapıyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar. Şu an hem hafta içi hem geç saat hem hava soğuk olduğu için boş olduğuna bakmayın. Şöyle kendime de bir selfie yapmış olayım şu şekilde. Gerçekten efsane. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda gördüm. Şehirleri gezerken Maps.me diye bir uygulama kullanıyorum. Şurada görüyorsunuz. Şu an gitmek istediğim yeri işaretledim. Bu uygulama offline olarak kullanılabiliyor. Gitmek istediğiniz yeri işaretliyorsunuz. Gitmek istiyorum diyorsunuz. Size bu şekilde aynı Google Maps gibi haritada çıkartıyor. Bütün videoların altına linkini bırakıyorum bu uygulamanın. Sponsor falan da değil, yanlış anlamayın. Sadece bayağı faydalı bir uygulama. Özellikle internetiniz olmadığı için yurt dışında gezerken bayağı işinize yarayacak bir uygulama. İndirmenizi tavsiye ederim tatile çıkmadan önce. Evet, aşağıya cennete indim. Şu anda şöyle etrafımı göstereyim. Üzüm bağları yapmışlar buraya. Şuraya bahçeler yapmış. Surlar arkamda kaldı. Yine buradaki delikleri de görüyorsunuz. Şöyle nehrin manzarasını göstereyim size. Buradan da görüntü gerçekten şahane. Bu arada hava kararmaya başladı. Işıkları yaktılar. Işıklar yakınca ayrı bir hava kattı. Oradaydık. Böyle aşağıya geldik buraya kadar. Evet, o az önce ileriden gördüğünüz meydanın oraya geldim şimdi. Burada bir tane kilise var. Kilise zaten yukarıda manzaradan da bayağı güzel gözüküyordu. Bu kilise Saint John Kilisesi'ymiş. Gördüğünüz alanda yeri geliyor, konserler veriliyor, yeri geliyor. Bazen organizasyonlar yapılıyor vesaire. Bu meydanı bu şekilde değerlendiriyorlarmış. Evet, gelmek istediğim restorana geldim. Bu arada istediğim restoran Dük'ün evinin hemen yanıymış. Şurası Dük'ün evi, burası da gelmek istediğim restoran. Bayağı cafcaflı bir yere geldik herhalde. Surun içine şöyle masalar yapmışlar. Çok şov bir masa yapmışlar buraya. Şimdi dedim açık mısınız? Açığız dedi. Rezervasyon gerekiyor mu dedim. Bir şefe sormam gerekiyor dedi. Yok dedi. You don't have anything. Alright, what dedi. Kişi misin dedi. Bir kişiyim dedim. Ondan sonra geldi, yerimiz yok dedi. Şimdi şöyle... Aa, bir dakika, ben yanlış yere girdim. Lan yanlış yere girmişim. Ben nereye girdim ya? Lokal restoran burası. Ben buraya girecektim. Evet arkadaşlar, yanlış yere girmişim. Kim bilir az önce nereye girdim var ya. Zaten inanılmaz lüks gözüküyordu içerisi. Allah'tan yer yok dedi. Orada bir şey yeseydim ne olurdu? Başıma ne gelirdi bilmiyorum artık. Neyse. Giriş burasıymış. Haberiniz olsun. Oradan girmiyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Bu şekilde giriyorsunuz. Zaten İngilizce var burada her yerde. Please. Evet, şimdi vaccination'larımı gösterdim. İçeriye giriyorum. Bu şekilde bir giriş var. Bayağı güzel duruyor içerisi. Buraya bir bar yapmışlar. Küçük bir yer. Lokal bir yer. Benden başka bir masa var zaten. Thank you very much. Ve beklenen an geldi. Yaklaşık 10-15 dakika kadar falan bekledim. Yemeğim geldi şimdi masama. Şöyle göstereyim yemeğimi. Kinderland diye bir tane yemek. Neden yapıldığını sordum şimdi bunun. Pasta gibi dedi işte. Bildiğin makarna gibi dedi. Üzerinde parmesan var birazcık. İçinde domuz eti var. Bir de cream var. Yani kreması var. O şekilde servis ediyorlar. Şöyle bir tabak. Evet, bakıyorum tadına. Tadı güzel. Nasıl? Birincisi bacon'ın tadını bayağı alıyorum. Bayağı bacon'ın tadı geliyor. İkincisi
Krema çok güzel bir tat vermiş. Hafif böyle bir yanık tadı geliyor ağzıma. Artık dünyayı gezerken yediğim yemekleri 10 üzerinden puanlayacağım. Bu yemeğe 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Bir daha geldiğimde yer miyim? Muhtemelen yemem. Başka şeyler yerim. O kadar mükemmel bir yemek değil. O yüzden 6,5 veriyorum 10 üzerinden. Ve odama geri döndüm. Toplamda bugün 20.000 adım atmışım. Evet, Lüksemburg'un gezilmesi gereken yerlerini gezdik. Atmosfer harikaydı. Çok güzel bir şehir. Kesinlikle Avrupa'ya yolunuz düşerse uğramanız gereken bir şehir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben şimdi buradan Brezilya'ya geçeceğim. Hareketli birkaç gün beni bekliyor. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lüksemburg şehrinin lan sinekler bazı event ne demek ya Türkçesi? Bütün videoların ve herkese ya arkadaş Allah'ım ya hep beni buluyor bu sirenler.